Yolda bir Karavan YouTube kanalından tekrardan selamlar. Niye tekrardan? Çünkü gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz de aynı. Videoyu çekeceğim adam da aynı. Ben hemen girişimi yaptım. Şimdi ne çekeceğiz efendim? Bu sefer az önce bak. Bu kadar akıcılık olur mu ya? Dizilerdeki gibi. Eriba karavanı çekmiştik. Karavanın ağırlığından bahsettik. Çekmek için de iyi bir araba lazım dedik. Şimdi Gökhan abinin arabasını inceleyeceğiz. Bu araba Sankyong'un. Bu da Sankyong mu? Sisankyong mu? Nasıl okunuyor abi? Şöyle aynı anda duralım ya. Seninle hiç aynı şeyimiz olmadı. Korecesi ikiz ejder demek. Ha, ikiz ejder demek. Sanyong diye okuyoruz biz şimdilik. Sankyong Mussogran. Bu araba biraz ön yargıyla bakılan bir araba. Şimdi niye bu arabayı tercih ettin? Neden bu arabayı tercih ettin? Peşin satan duruşa bak. Bu aracı tercih etmeden önce bütün araçları hemen hemen hepsini inceledim. Hepsiyle test sürüşü yaptım. Arkadaşlarımda olan araçları da aldım. Kaç tanesiyle 500 kilometreye yakın yol yaptım. Bir sürü eleştiriler getirdim. İşimiz bu, biliyorsun, birazcık eleştirmek. Arabayı da eleştir bakayım. Tamamen teknik yaklaşıyoruz. Benim tercih nedenim bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi şuydu. Bir kere bunda Ais'in bir şanzıman var. Nedir Ais'i? Japon'un ürettiği bir şanzıman. Çok da iyi bir şanzıman. Tork konvertörlü. Ford'da hala devam eden şanzıman sorunları vardı ki hala devam ediyor. 5. nesildir. Aynı kasada şanzıman değiştirdiler. Bunda böyle bir problem yok. Her ikisini zaten sürdüğünüzde farkını hemencecik anlayabiliyorsunuz. Ranger'lardan mı bahsediyorsun? Ranger'lardan bahsediyorum. Toyota çok iyiydi ama çok fazla pick-up'tı. Aşırı ses alıyordu. Isuzu 2000 motor avantajı vardı. Çok alçaktı. Onu da pek beğenmedim. Isuzu'nun torku da düşük ya. Yani hem 2000 motordu. O dönemde servis de böyle çok aman aman değildi Antalya'da. Neden buna geldim? Bir kere bağımsız süspansiyon sistemi var. Bu benim için çok önemli. İçine bindiğinde de hissediyorsun. Her binen bu ne ya diyor. Eski Amerikan arabalarındaki frene bastığınızdaki o fıs fıs hareketi sağlıyor size. Güzel bir konfor. Aracı çok az yükselttiğim halde gayet heybetli durdu. Biz birazcık eklemeler yaptık ama kullanıma yönelik eklemeler yaptık. Sadece karavan olarak düşünmeyin. Ben bu aracın üzerinde bir tane çadır, bunun üzerinde. İçerisinde çekilebilen alüminyumdan üretilmiş bir tane mutfak mekanizması vardı. İçerisinde buzdolabı vardı da artık onlara ihtiyacım kalmadığı için onları çıkardım. Ama bunun üzerinde çadırı koyabiliyorum. Bunun üzerine plastik boxlarımı yerleştiriyorum. 4 yönü aydınlatabiliyorum. 4 cepheyi. Mesela bu aydınlatmaları niye buraya koydun? İlk başta eleştiri geldi. Ya neden bunları koydun? Arazide dik inişlerde özellikle gece sol ve sağınızı görmüyorsunuz. Orası uçurum olabilir, kaygan bir zemin olabilir. O yüzden yan aydınlatmaya ihtiyacınız var. Bunlar görsellikten biraz uzak dikkat ederseniz hani böyle çok iğreti duruyor ama çok işe yarıyor o bölgede olması. Çok da belirgin değil abi. Evet, yani ben seviyorum. Doğru da bir şey. Yan aydınlatmaya ihtiyacınız olduğunda göreceksiniz. şu ne abi ya, Allah'ını istiyorsan? Soracağım unutuyorum. Buradaki bant ne? Oje. Eğer kırmızı ojeli birisi varsa kolunu açarken dikkat edin, bak sağ tarafta var sadece. Bunları solda göremezsiniz. Ya yapılan arabalara hep binek arabaya girebilmiş. Bizimkiler birazcık büyük. Buraya göre de bir şey yok. Aksesuar olarak üretiliyor, bazı firmalar üretiyor ama Sanyong'a göre işte Sanyong'un problemi o zaten. Çok fazla aksesuar seçeneğiniz yok. Bir Dodik bulabiliyorsunuz bol miktarda. Onun dışında çok fazla aksesuar seçeneğiniz yok. Bunları uyduruyorsunuz. Bunlar Toyota'nındı. Ben bunları uydurdum. Yani Basamakları mı diyorsun? Evet, şurada şu kadarcık bir kısalık var mesela. Çok önemli değil. Yani fark edilmiyor artık. Ben bunun yükseltmesini şuradan yaptım. Şuradaki parça, şu elimin gördüğünüz nokta yükseltme kısmı. Bu ekonomik yükseltme sistemi. Kitle yükseltirseniz çok daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Maliyeti çok. Gerek yok. İşimizi görüyor. Normalde bunun üstündeki lastikler biz diğer ürünlerden farklı olarak yazın dişli lastikleri takıyoruz tırmanırken. Kışın ise yağmurda şehir içerisinde kullanırken çok kayıyor diye. Biz AT lastikleri çıkartıp en azından ben normal fabrikanın verdiği standart lastikleri takıyorum. Bunlar fabrikanın verdiği lastikler. Böyle bu kadarcık küçük kalmasının nedeni o. Normalde bu araba AT lastiklerle buraya kadar çıkıp buraya kadar dışarıya taşıyor. Şöyle yandan bakınca zaten şey gibi, tekerlek içeride kalıyormuş gibi. Fabrikada. Ama kışın da kayıyor öbürleri. Yani AT lastikle yolda frenleme mesafeniz 2 katının üstüne çıkıyor. Aracı tutamıyorsunuz. Kayıyor. Bu anlamda bu doğru bir şey. Buradaki kısımları kendim yaptırdım. Çok da zor değildi. Lazerde kestirdim. Hatta dikkat ederseniz toz boyalar, elektrostatik boyası bir yerlerde atmış. Biz böyle spreyle falan idare etmişiz. Bak sana yakışmayan hareketler bunlar abi. Bunların olmaması gerekiyordu. Doğru. Burası niye attı şimdi burası? Boyacı tek
Boya O gün üzgündü. çıkarttı. Hem üzgündü, bir de eşiyle kavga etmişti. Böyle oldu. Arka aydınlatması bu. Bu ayarlanabilir. Hem orada var hem burada var. Hı hı. Özellikle geri manevrası çok işe yarıyor. Yani kamera yine standart. Bunu ben boyadım. Güzel gözüksün diye. Bagaj. Bu Evet, araba evet. diğer pick-up'lardan Daha geniş. daha geniş. Daha geniş ve daha yüksek. Yani burada 60 santime yakın bir yükseklik var. Normalde şu yükseklikte kalıyor. Hı hı. Sanyong Musso Grand'daki Grand kelimesi şuradaki uzantı. Ha. Yani bu araç hem şuradaki hem kirlerinde göstermiş Bak olalım. çizdi şurada. Bu kadarlık alan uzun. Hı hı. Türkiye'ye gelen paketleri Hı hı. daha yüksek ve daha geniş. Hı. Ben bunun içerisine ATV'yi tek seferde direkt yerleştirebiliyorum. Bu 150 santimlik bir kullanım alanımız var. İçeride bize kalan. Hı hı. Büyük bir alan. Diğerlerinden farklı olarak burada 12 volt çıkışları var. Bayağı da korumuşlar onu. Evet, evet. Bu su almasın diye. Hı hı. Buradaki kısımda içine düştü bir tane daha benim aküden çektim. 2 tane ayrı akü var. Bunu da hemen gösterelim istersen. Şöyle. Şimdi orada bir akü görüyorsunuz. O akü, Şu. evet, o akü bağımsız güneş paneline bağlı ama aynı zamanda araçtan da şarj oluyor. Hı hı. Ama araçtan şarj dinamosu bunların 150 ampere kadar şarj ettiği için arada bir tane Strix ayırıcı var. Onu da önden göstereceğim. O ayırıcıyla ben öndeki akü dolduğunda arkasındaki aküye, yani A akü dolduktan sonra B aküsünü doldurmaya başlıyor. Ama birinci akü, yani marş aküsü dolmadan ikinci aküye yol vermiyor. Hı. Bu 100 amper orada bir yine benim AGM aküm var. Hidrofor sistemimiz, su tankımız her zaman var. Çünkü ben karavan kullanmaya başladığım için artık buradaki mutfak mekanizmasını kaldırdım. Normalde burada mutfak mekanizması vardı. Hatta karavanın tüpü de orada. Üçel'in tüpü. Üçel otogazı. Doldurulabilir. Tamam, bu arabamız normalden daha yüksek, daha uzun, daha geniş. Evet. Avantaj. Bunun farkı, şimdi bir de şurayı göreceksiniz. Normal pick-up'larda şurası burada biterken Hı hı. bu arka kısmın daha uzun olmasını sağlıyor ve sizin arkada, deterjanımız da önemli, onun da reklamını yapalım. Evet, çıkartamadı deterjan ve bizim angaryalarımız. Şöyle itelim efendim. Arka tarafı kullanan birisi olarak söylüyorum. Evet, kesinlikle bozuk yollardan geçiyoruz. Hiçbir şekilde bir sarsıntı hissetmedik ve dik durmanıza gerek yok. Pick-up'larda öyle bir yanılgı vardır ya. Gerçi öyle yanılgı demeyelim ya, öyle yani dik durmanız gerekiyor. Bunda rahat rahat oturabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. 15 derece daha yatık. 15 derece. Evet, 15 derecelik yatık. Artı bu kadarlık geniş olması size büyük bir konfor sağlıyor. Şuraya bir girebilirsen oradaki kabloyu göstereceğim sana, ne yaptı, niye anlattım, niye. Kırmızı kablo mu? Evet, o artı ve eksi. Önden gelen kablolar, onu spiral kabloyla arabanın altından geçirdik. Hı hı. Korumalı olarak geçirdik. Burada güzel bir logomuz var. Kendine ait bir logo mu? Hayır, benim. Gökhan Ilgaz'ın şeyi mi? Motorobot. Şeye benziyor abi. Neydi bu? Kötü olan. Yenileri 2022'den sonra çift turbo geldi. Bu tek turbo. Çok bir şey değişmiyor. Yine zaten beygir gücümüz bizim için kabul edilebilir sınırların çok çok üstünde. 2200 bir motor. 2000 olsaydı vergisi biraz daha avantajlı olacaktı. Teknik datalarını zaten her yerden fazla olarak alabilirsiniz. Ama bunda göremeyeceğiniz şeyleri söyleyeyim. Mesela fitil sistemi bunda 2 tanedir. Yoldan siz giderken ses almazsınız. Burada da boydan boya kaplıdır. Yalıtım var. Ve ses almazsınız. Araç ne kadar sessiz çalışıyor dediğinizde, işte bunun nedenleri bir tanesi bu. Buradan giren fitil, ikinci fitilimiz bu. Araç bana göre bir pick-up için değil, bir araba için bile çok sessiz. O yüzden çok memnunum. Genel anlamıyla değiştirir miyim? Değiştirirsem ya belki bunun bir yenisinde de çok büyük fark yok. İşte aydınlat cam tavan var. Pick-up'ta da cam tavanı ne kadar tercih edersiniz? Hele hele Antalya'daysanız hiç tercih etmezsiniz. Siz Çift sunroof turbo. sevmiyorsunuz mu abi? Yani 50-60 derece güneşin altında sunroof. Bu şimdi İddialı 181 beygirdi değil mi? 181 beygirlik bir araç. Güzel de bir fiyatı var piyasaya göre. Çünkü bu ayardaki araçlar hep bundan %30 hep pahalıydı. Peki sana sorayım bakayım, piyasayı takip ediyor musun? Kaç para sence bu araba? Çok bilmiyorum ama 700 lira civarında galiba ikinci ellerini satıyorlar. İşte 2020 modellerini falan. 1 milyon liraya da ulaşmış galiba sıfırları. 700 bin liraya olanların kilometresi çok yüksek ve muhakkak bir iki tane kazası oluyor. Yani boyası bilmem nesi. Şu an bu arabayı düzgün almak istiyorsan en az 900 bin lira para vermen lazım. Yani evet, ikinci el çok uzak ama şunu düşünmek gerekiyor. Ben bunun yerine alsaydım ne alırdım? Toyota alır mıydım? Ford alır mıydım? Yeni Ranger'ı 2000 motorlu, yeni şanzıman. O şanzıman test edilmeden almam. Ben bununla
2 tonun üstündeki karavanları da çektim. Ben onu çekerken arkamda bagajımda da nereden baksanız 300-400 kilo yük vardı. Ben aracın ne Sakarya'da ne de başka bir yerde çok sıklıkla kullandığımız rampalarda bir kere bile beni üzdüğünü hatırlamıyorum. Ne hararetim yükseldi ne bir çekiş kaybı oldu. O yüzden ben tercih ediyorum. Çok da mutluyum. Zaten şöyle bir inanış var. Sanyong kullanıcısı aracını Sanyong'la değiştirir diye. Allah Allah. Öyleymiş. Ben de öyle yapacağım galiba. Mercedes'i bile düşünmedim çünkü Nissan'ın üretimleri biliyorsunuz hiçbir fark yok. Gereksiz fiyat farkı. Bu kadar büyük kasa bir yerde de bulamıyorum. O bahsettiğim Strix bu. Bunu fabrikanın parçasıymış gibi görüyorsunuz ama ben yaptım onu. Buradan aldığı elektrikle, daha doğrusu şarj dinamosundan gelen elektriği yönlendiren parça bu. Önce A aküsünü dolduruyor, sonra B aküsünü dolduruyor arkadaki. Genel anlamda güzel, keyifli bir kullanımı var. Ben ön tarafta da bir iki değişiklik yaptım. Ne yaptım ondan bahsedelim. Logoları boyamışsın. Evet, bunları bir kere mat siyah. Ben parlak şeylerden hoşlanmıyorum. Buraya bir kamera ekledim. Bu kamera ön geçişlerde tekerin basacağı yeri görmemi sağlıyor. İnip bir daha neresiymiş diye bakmıyorum. Daha kaslı gözükmesi için buraya bir tane kaput üstü scoop diye adlandırılan plastik parçayı uydurduk. Çünkü normalde bu Ford Ranger'ın parçası. Bunu buradan itibaren ısıtarak şekillendirip önden biraz kesip arkadan biraz kesip boyayıp buraya tutturduk. Bakayım nasıl duruyor. Bayağı da tok duruyor abi. Çok güzel ya. İşte şu an tek sırıtan tekerlekler, o da işte izah etti. Bu havada, yani bu mevsimde o tekerlekler büyük sıkıntı Gökhan abi. Yukarıdaki aydınlatmalar çok işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Özellikle gece sürüşlerinde yukarıdaki o Amerikan arabalarından hatırlarsınız. Şöyle Yandı. Belalı adam ışığı bu abi. Evet, tam böyle arkanızda korku filmlerinde arkanızda böyle pat sarı ışıklar yanar gelir ya, o kabin var, kabinli pick-up'lar vardır, arkasında bir tane tüfek asılıdır. İşte onların belalı araç izlenimi veriyor. Ben de seviyorum. Var mı başka senin dokunduğun bir şey arabada? Çok şey var aslında. Yani böyle karavancının işine yarayacak bir şey var mı? Su tankı. Ha, su tankı. Yani su tankı, burada bir 90 litrelik bir su tankı var. Gittiğim yerlerde bir ilave su tankı her zaman var. Karavan çekiyorum. Karavan çekmeden önce ATV de çekiyorum aynı zamanda. ATV çekiyorum da bir tane römorkumuz var, ATV römorku. Üzerine ATV'yi yüklüyorum. O yüzden stopları yukarıya yükselttim. İlave stoplar aldım buraya. Yaptım. Daha geniş açıdan gözükeyim diye. Daha uzaktan gözükeyim diye. Benim için şu anda bu araç gayet konforlu, gayet yeterli. Bu fiyata aldığım dönemdeki fiyatı söylemeyeyim. Evet. Yani, sıfır almış bir de. Evet, 2020 yılında bu aracı 150 bin liraya, yani 149.500 liraya almıştık. Şimdi 150 bin liraya. Ya 150 bin liraya bu arabaya birazcık aksesuar alırsın. Değiştirsen neyle değiştirirsin abi? Yenisiyle. Yenisiyle. 2023 yılında değiştirmem. 2024 yılında eğer bir değişiklik yaparlarsa oraya doğru yeniden. Sence karavan çekecek en ideal pick-up bu mudur? Fiyat performans olarak ideal bu. O. Bunun bir önceki kasalarını da kullanabilirsiniz. O biraz daha yere yakın. Fiyatı daha makul. Bir de onlar sürekli 4 çeker yapmışlar. Daha doğrusu düzeltiyorum. Hepsini 4 çeker seçeneği kurmuşlar. Bunlarda 4.2 ve 4.4'lü seçenek var alırken ama onlarda yoktu. Corando modeli. Onda daha fazla aksesuar takma şansınız yok. Çünkü üreticiler bunlar için bile çok az aksesuar üretti. Yükseltmeyi yine manuel bu şekilde yapacaksınız. Kullanabilirsiniz. Onları da tercih edebilirsiniz. Ben Ranger'ı, tabii bir Ranger düşmanı değilim ama şunu söyleyeyim. Kullanan birisi olarak şanzıman sorunlarını, özellikle 2015 ve sonrasında yaşadığımız şanzıman sorunlarından dolayı istemiyorum kullanmayı. Toyota olabilir, yüksek sese rağmen kullanılabilir. Fiyatı tabii aynı oranda artıyor. Mercedes, Nissan grubu zaten. Nissan olabilir ama bagaj seçeneği. Toparlarsak bagaj hacmi, yakıt tüketimi ki bahsedeceğim. Motor gücü, tork dediğimizde, yani 400'ün üzerinde bir tork almak istiyorsanız böyle bir araca ihtiyacınız var. 2200 motorla ben yine bunu alırdım diyorum. Bu güzel bir seçenek. Tabii vergiler, şunlar bunlar, tabii bunlar hepsinde aynı. Peki vergisini biliyor musun? Bilmiyorum. Ama 10 bin liranın üzerinde olduğunu biliyorum. Pahalı. Evet, yani aracı aldıktan sonra ödemeye devam ettiğimiz için o kanayan bir yara. Hani oraya girdiğimizde konuşacak çok fazla konu var belki ama benim için çift kabin, bir daha geriye dönsem ne seçerdim? Yine çift kabin pick-up alırdım. Bir an düşündüm işte bir 4x4 olan daha SUV arabaları kullanabilir miyim diye. Yok ya, biz bagajı falan çok sert kullanıyoruz. Doğru. Ne bulursak atıyoruz içerisine. Eşyamız çok bir kere. Evet. Belki camlı kabin. Hani camlı kabin yüksek malzeme taşımak için işe yarayabilir. Çünkü buna da sığmadığım oluyor, biliyor musun ya?
Buna bile sığmıyorum ben ya. Arkadaş böyle bir lüks var mı ya? Biz Kia ile Buna- çekiyoruz. Buna sığmıyorum yani. Şunun üstüne bağladım. Ya şöyle düşün, şimdi kanoyu eğer söndürmeden taşıyacaksam ya da botu bunun üstünde taşıyorum. Doğru. Motoru buraya yatırıyorum. Çünkü kampa giderken ya da ben kano da yapıyorum. Kanoyu da üstten atıyorum. Hadi belki balık tutarız diyerekten botu da koyuyorum. Hadi bir tane daha üzerine 6 beygir motor var, onu da ekliyoruz. Sonra gerçekten yer kalmıyor. Seninki artık lükse girdi. Peki yakıtı ne abi? Yakıtı güzel. Eğer bu lastiklerle kullanıyorsak 11 litre civarında bir tüketimimiz var 100 kilometrede. Ama öteki AT lastikleri takarsak bu 14 litreye kadar ulaşıyor. AT'de 14 litre mi yakıyor bu araba? Aradaki fark bu kadar, boş yükler. Bir de siz buna karavan yüklerseniz, yani standart böyle 1500 kilogram civarındaki bir karavanla seyahat edecek olursanız bu rakamlar %30 daha yukarıya çıkıyor. Maksimum ne gördün dediğimde böyle bir SsangYong servisindeki arkadaşlara hatıra kalsın diye bir video çekmiştim. 28 litrelik bir tüketim olmuştu. Çok dik bir rampada 2 tonun üstünde bir karavan çekiyordum ve uzun süreli bir seyirdi. Anlık O tüketim mi 28? Ya da anlık tabii, sürekli olmadı ama o anı kaydettik. Standartta da 18 litrelere falan çıkıyor. Karavanla. O tür bir yüklü karavan. Çok ağır bir karavan. Kendi karavanımız 1380-1400 kilogram bandında iken 14 litreli kabul ediyorum. Ama tabii orada da birazcık böyle daha sakin, daha yumuşak, daha soft. Zaten karavan kullanırken de o kadar sert kullanmıyorum. Ama normal şartlarda araziye girersem AT lastiklerle 16 litreleri de harcıyoruz. 16 litreyi görüyorsun. Güzel. O zaman ben bir önünü göstereyim, bitiriyorum. Var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yok. SsangYong alın, ön yargılarınızdan kurtulun. Alırken biraz ucuz, satarken de biraz ucuz oluyor. Ama muhteşem bir konfor alıyorsunuz. SsangYong reklamı gibi oldu ama SsangYong alın. Çünkü şimdi yönlendirme yapıyoruz. Hani alınacak arabalar. Benim de birazcık niyetim var. Şöyle ben içeriye geçeyim. Hem birazcık rüzgardan kurtulayım. Şöyle kapattığımız zaman efendim arabanın içi bu şekilde. Gayet güzel. Sürme fırsatı pek olmadı. Sadece Gökhan abinin bizi gezdirdiği kadarıyla kesinlikle içeride gürültü olmuyor. Niye böyle bir videoya giriştik? Karavan çeken arabalar serisi. Böyle bir serimiz var. Artık biliyorsunuz. Öyle bir video yapmıştık. Onun altında yorum olarak bizim çekmediğimiz ama karavancı arkadaşlarımızın kullandığı arabalara dair bilgiler de paylaşıldı. İşte Corsa ile çeken, ne bileyim Doblo ile çeken yorumlar kısmında da var. Ve dedik ki bunu artık geliştirmek gerekiyor. Gerçekten de pick-up'lara baktığınız zaman fiyat performans ürünü olarak karşınıza çıkacak ilk marka maalesef bu. Niye maalesef? Çünkü bilinirliği yok. Birazcık insan tedirgin olabiliyor servisinden ötürü. Ama Gökhan abinin verdiği bilgilere göre şu an SsangYong Musso Grand alınabilir. Artık videomuzu bitirelim. Gökhan abiyle çektiğimiz bütün videolar uzun oluyor. Size zahmet videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Bu seriye devam edeceğiz. Arabam karavanımı çeker mi sorusuna artık bizim kanalımızda net cevabı bulacaksınız efendim. Hoşçakalın. Videoyu hoşçakalın diye bitirdim ama bir kullanma fırsatım oldu. Sağ olsun Gökhan abi bir tur verdi şu an. Abi gerçekten sürüşü güzelmiş ya. Eğlenceli yani. Nasıl? Konfor hissi güzel. Sadece şeye alışamadım. İri, benim boyum kısa. Senin şeyini de bozmadığım için koltuk ayarını önümü çok göremiyorum. Yani arabanın burnunu çok göremiyorum ama şu an umursamıyorum. Yok evet yani. Araba birileri kaçıyor. iri olduğu için benden kaçıyorlar. Sürüşü gayet güzel ama eğlenceli yani. Süspansiyon sistemini hissettin değil mi? Ne kadar? Arkadakilere sormak lazım. Herhalde arkadaki. Ben şu an rahatım. Arkada sıkıntı yoksa şu an gayet iyiyim yani. Peki sessizliğe ne diyeceksin? Abi hız yapamadım ama bence sessiz. Şu an videoyu Merve çekiyor. Arkası nasıl, rahat mı? Ben çok rahatım. Uğultu var mı arabada? Yok. Bizim arabada daha çok var. bizim araba 2011 model, normaldir yani. 12 yaşında araba. Bir de her yerde sizde radar var ya. İnsan böyle bir basıp gidemiyor ama gaza dokunduğum zaman yani dokuna yaklaşık bir 5 kilometredir, belki 6 kilometredir. Yakıtı 10.9'a kadar çıkardım. Karavansız. Sen zaten 11 mi demiştin? Aşağı yukarı 11. Aşağı yukarı 11 yakıyor zaten. Ama bu kadar üzerindeki aksesuara rağmen ses normal. Çünkü yukarıda sepet var. Onun üstünde bir tane led bar var kocaman. Yanlarda var. Önde bir tane scoop var. Bunlara rağmen hala sessiz. Ben alırmışım ya böyle bir arabayı. Kesinlikle alırmışım. Ki onaylıyor zaten, bak burada köpeğimizden. Alınır mı bu araba? Ben de öyleyim şu an. Ben de onaylıyorum. Hepimiz onaylıyoruz. Yani birazcık daha sürüp tecrübe edeyim. Ama bayağı teknolojik bir pick-up'a göre. Benim yakın zamanda kullandığım tek pick-up Navara'ydı. Ahmet Can'ın Navara'sı.
Ama bayağı teknolojikmiş yani. Bir kullanım şeyi olarak iki misli diyebilirim yani. Konfor olarak, rahatlık olarak. Trim sesi yok. Trim sesi evet hiç yok. Çünkü şurası birazcık sert de. Şuralar genelde yumuşak malzeme. Çünkü aynı platformdaki üretilen Jeep'le aynı platformda üretiliyor. Sadece biz bunun arkasında kasası var. Hı. Onun dışında platformda aynı, Rexton'la aynı yerden çıkıyor. Hiçbir şey değişmemiş. Süspansiyon sistemi de aynı, tekerlek ölçüleri de aynı, jant çapı jant modeline kadar aynı. Sadece kasa var bunun arkasında. Biz de kasada seyahat etmediğimiz için Sıkıntı yok. evet yani şu anda aynı konforu yaşıyoruz. Son olarak ben kendim arabanın acemisi olarak şunu söyleyeyim. Artık gerçekten videoyu bitirelim. Bir namı vardı Gökhan abinin uzun video diye. Hani onun artık hakkını baya verdik. Her videomuz uzun oldu bugün çektiğimiz. 20 dakikanın altında çektik mi? Belki bu 20 dakikanın altında. Hadi inşallah 20 dakikanın altında olacak bu. İzin vermiyorum. Bak orada bir şey anlatacağım. Arabanın genişliğini birazcık problem etmeye başladım. Sanki. Neden? Mesela az önceki geçen yerde adam bana şey gibi geliyor. O senden değil ki. Pay O onun bırakmamışım gibi. problemiydi. O senin üstüne biniyordu. Ne yapayım, merkezi korkutup kaçıracağız mı abi bu Tabii. arabaya? Tazmanya canavarının arabası mı bu? Biliyorsun değil mi Tazmanya canavarı da 1938'de ölürken Video bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın efendim.